Merhaba, ben Irmak Soyeri Cora. Bugün 2 kişilik bir videodayız. Hepiniz hoş geldiniz. Onur'u ilk defa görüyorsanız eğer normalde, ben, Onur'un başlattığı Nesiller Arası diye bir seriye, partner olarak dâhil oluyorum. Bu seriye ait bütün videoları tek bir playlistte hem benim hem Onur'un kanalında izleyebileceksiniz. Burada girişi benim yapmamın sebebi çünkü bu video benim kanalımda olacak. Beni tanıdığınızı varsayıyorum ama, hemen konumuza girmeden ve Onur'u da, tanıtmadan önce hatırlatmak zorundayım. Lütfen kanala abone olun. Hem benim hem Onur'un kanalına abone olun. Ayrıca beni TikTok, Instagram ve diğer bütün mecralarda adım ve soyadımla bulabilirsiniz. Yeni bir podcast'e başladım. Podcast'imi de tüm podcast mecralarında ve YouTube'da kanalımdaki podcast'ler listesinde de bulabilirsiniz. Bugünün konusuna gireceğiz. Bugünün konusu mobil uygulamalar ama öncesinde sözü Onur'a vereyim. O da bir kendini tanıtsın. Ben de herkesi buradan selamlıyorum. Bugün uygulamalar üzerine konuşacağız. İlk önce ben kendimi tanıtayım. Evet, kendimi tanıtayım. İsmim Onur, soy ismim Çelik ve YouTube'da pek çok kategoride içerik üretiyorum. Ve bu video podcast'imizde de Nesiller Arası video podcast'i ismi. Burada farklı farklı bölümlerde nesiller arası farklı farklı pencerelerin görüşlerini aktararak ortaya güzel bir video podcast çıkarmaya bakıyoruz. Ve bu bölümümüzün konusu da mobil uygulamalar. Nerdler ne kullanıyor? Sıradan kullanıcılar ne kullanıyor? Açık kaynak kullanan yani nerdler yine aynı yere geliyor. Ne kullanıyor falan. Bunların farkı nedir? Farklı yaşlardaki kişiler ne kullanıyor? Bunların hepsinin derinlemesine ineceğiz. Ve bu, program serisinin, bu video serisinin özelliğini, anlamışsınızdır, söylememe gerek yok. Aramızda, neredeyse bir 20 yıl var. Zaten bu video serisinin özelliği de bu. Eee, uygulamalar uygulamalara girersek, Onur bir nerd olarak sayabilirim şu an Onur'u. Beni de işte o Onur'un bahsettiği sıradan insan, sayabilirsiniz, gündelik kullanıcı. Ben kendime böyle bir liste yaptım. Onur da kendine öyle bir liste yaptı. İlk önce Onur'unkileri duymak istiyorum. Çünkü, benim kanalımdaki seyirci kitlesi yaşı Onur'unkine göre daha büyük olduğu için "Ne diyor bu çocuk, bu nedir?" falan diye duyacağınız çok fazla uygulama var. Onur sen önce bir listeni oku, sonra ben okuyayım ve Tamamdır. girelim. Tamamdır. Şimdi ben listemi söylüyorum. Listemdeki tüm uygulamaları hani sıradan olarak herkesin kullandığında nerd olarak kullanılanları da yıldızlı yıldızsız hepsini. Tabii hepsini konuşmayacağız. Fakat tabii yorumlar kısmında ve bağışlar kısmında farklı farklı etkileşimler görünürse hepsi konuşulur. Şimdi girelim hemen. YouTube, Odyssey, Rumble, Mastodon, Blue Sky, Pink Sky, WhatsApp, Signal, Jitsi, Instagram, Reddit, Lemmy. Hepsini hızlı hızlı okudum. Harika. Sadece içinde 3 tane yakalayabildim. O kadar yani. Sanırım ortak kullandığımız çok az uygulama var. Ben bunu anlıyorum. Bu arada bu bölümde ben hastayım. Evet. Sevgili izleyiciler, sevgili arkadaşlar, bu hafta bana nazar değdi. Yanımda çayım ve en sevdiğim tadı iğrenç olan pastilimle birlikte online'ım şu anda. Listemi okuyorum. Kalori sayarlar. Adını söylemeyeceğim. Adım sayarlar ve adım sayarları bağışlayabildiğimiz programlar. Eskiden de şu an bakmıyorum. Pinterest. Reddit var. Allah! O Reddit. O Reddit'e gireceğiz. O Reddit buraya gelecek. Ona gireceğiz. LinkedIn. Canım TikTok. Hemen kalp yapmalıyım. Canım TikTok. YouTube, Snapchat. Artık kullanmıyorum ama o Snapchat'e de gireceğiz, o Snapchat'e. Sen onu bana bir söyleyeceksin. Sonracığıma CapCut mecburi olaraktan, WhatsApp mecburi olaraktan. WhatsApp'ta şu ses atma olayına gireceğiz. Instagram'dan çok sıkıldım gerçekten. V ve Now, TikTok Now ve TikTok V deniyor buna. Bir yılı bildin. Ondan sonracığıma hemen bitiriyorum. Çok eskiden bunlar. WeChat, Çinliler. Selam Çinliler. Telegram, Viber. Selam Türkiye Cumhuriyetler Viber'la. Bundle App ve menstrual döngü takibi programlarımız. Evet, başla bakalım. Benimkinden fazla. Herhalde diyorsun. Ben hiçbir şey bilmiyormuşum şimdi. O zaman şimdi ilk önce ben açık kaynak nerdlerin kullandığı ve
şu anda dinleyen ve izleyenlerin çok dikkatini çekecek olan bir uygulamadan başlayayım mı? YouTube'un rakibi. Başlayalım. Şimdi Odyssey diye bir platform var. Odyssey yani Sen bunu bana söyledin Odyssey. Odyssey gerçekten inanılmaz bir uygulama. Çünkü YouTube'da mesela siz kullanıyorsunuz, ediyorsunuz fakat sadece üreticiler para kazanıyor. Ve üreticilerin her zaman ne denir? Kısıtlanmış politikalar içinde içerikler üretmek zorundalar. Mesela ben burada YouTube'un CEO'suna veya başka değerlere, başka şeylere bir şey dersem kanalımı kapatmayı bırak, gerçek hayatta da beni kapatabilirler. Yani çok farklı şeyler var. YouTube'a girene kadar ülkemizde herhangi bir makama bunu söylesen gene Evet. kapatılırsın. Ya evet. Yani kanalla ihtar yiyip kanal öyle de kapanabilir. Sonra evet. Ülke söyler bu kanalı Türkiye'den engelleyin ve platform merkeziyetli bir platform olduğu için de Türkiye'den engellenebilir. Fakat merkeziyetsiz olsa farklı bir linkten aynı yere tekrar girebilecek. Yani yok. Hiçbir yerden kapatamıyorsun. Ne kadar kapatırsan o kadar açılıyor yani bantlarsan. Öyle bir sistem. Ben hemen sözü atmadan önce şunu söylemek istiyorum bir de. Şimdi bu platformda dediğimiz gibi hem ses özgürlüğü o kadar, hani fikir özgürlüğü o kadar yok, hem de sadece üreticiler para kazanıyor ama aslında tüketenler de para kazanmalı. Neden? Çünkü onlar da buraya zamanını ayırıyor. Bundan ötürü kazanmalı. Odyssey tam bu noktada hem özgürlük hem de diğer her şey, yani herkes, böyle hak eden herkes parasını, aslında zamanını harcayan herkes parasını alıyor ve bunun da yanında ayrıca sistem tamamıyla merkeziyetsiz. Hani hiçbir şekilde devletler tarafından engellenemez ve uçsuz bucaksız bir sistem. Bu sistemi siz araştırdınız mı ve bu anlattıklarımdan ne kadarı sizin için bir şey ifade etti? Çok merak ediyorum. Onları soruyorum şu an. Normalde Odyssey diye bir platform asla bilmiyordum. Uygulama da bilmiyordum. Sen bana tavsiye ettin. YouTube içerik üreticilerinin de orayı yavaş yavaş ilerleyen yıllarda tercih etme olasılığının yüksek olduğunu ve senin de şimdiden girdiğinden bahsetmiştin. Ben de girdim baktım. Şimdi böyle şeylerde ben hep ihtiyatlı davranırım. Hep tedbirli davranırım. Aman işte şifrelerim çalınır mı? Ay şimdi pop-up reklamlar mı çıkmaya başlayacak? Ben oraya YouTube'uma erişim verirsem ve bütün videolarımı oradan buraya çekerse eyvah, kesin bir gizlilik ihlali, kesin ben bir tufaya geleceğim, ben bir oyunlara düşeceğim. Hep bu korkuyla bütün platformlara yaklaşıyorum ben. Ama girdim baktım ve bir iki tane bilgilendirme videosu çekmişti CEO tarzı biri yani. Çok eğlenceliydi, onu çok beğendim ondan sonra. Fakat şunu merak ediyorum, yani ödeme sistemi, ödeme politikası nasıl bir sistem kurmuşlar? Bu ödeme sistemine gelecek olursak, ödeme sistemi ne yazık ki Türkiye'de çalışmıyor. Sadece yurt dışında çalışıyor. Öyle bir sıkıntısı O var. zaman neden biz şu anda yurt dışında mıyız? Hayır. Değiliz. Ne işimize yaradı? Ama yine de orada bu arada kripto tarzından da alabiliyorsun ödeme. İstediğin tarzını alabiliyorsun. Hatta kriptoya vurgu yapmak için, hani biz yenilikçi bir yeriz demek için, üstte de böyle kripto simgesinde sen video izledikçe paran birikiyor. Yani onları şu an Türkiye'de çekemesen de yarın bir gün yurt dışında olduğun zaman da çekebilirsin, aslında birikiyor orada. Yani ben ödemeyi dolar ya da TL üzerinden değil, kripto currency ile alıyorum. Yine ama Eee, yurt dışında olman lazım. Niye MetaMask'ıma çekemiyor muyum? Olmuyor. Cüzdanıma. Denedim. Benim var MetaMask'ımı denedim. Gelmiyor mu MetaMask'a? Hiç ya, Türkiye'deysen direkt şöyle diyor sana, kırmızı çizgiyle bu ülkede ödeme olayımız yok diyor. Tamamen kapatıyor sana kapıyı. Çok saçmalık ya. Çok sinirleniyorum ben böyle şeylere. Hep bütün sitelerde öyle. Her yerde. Benim kullandığım her yer öyle. Valla ben şu anda YouTube dışında düzenli bu kadar iyi ödeme yapan platform görmedim. Mesela biliyorsun TikTok'ta da ben içerik üretiyorum. TikTok'tan da bana bazı aylarda ödeme yaptığı oluyor ama TikTok'un da en sinirlendiğim özelliği şu: dünyanın her yerinde video izlenmelerine para ödüyor ki benim keşfete düşen kaç tane milyonlarca izlenmiş videom oldu. Onlardan böyle $700 falan kazanabilirdim. Ama Türkiye'de olduğum için Türkiye'de hiçbir videonun izlenmelerine para ödemiyor. İlle canlı yayında hediye edilen ya da işte içeriden işbirliği yap yani. Çok sinirleniyorum ben buna.
Ona ben de gerçekten çok sinirlendim. Yani hani bu kısa videolara ödeme, Instagram'da yapmıyor bunu. Instagram'da ödeme yapmıyor geri. Türkiye'de kapalı, TikTok'ta da kapalı. Benim de mesela benim sizin kadar o kadar izlenen videolarım olmadı ama ya birkaç tane var öyle çok ilerleyen video. Hiç 0 TL kazandım yani. İnanılmaz bu gerçekten çünkü YouTube'da hiç öyle bir şey yok. Hani her türlü bir şekilde sana bir ödeme geliyor ya 1 lira bile 1 kuruş bile olsa adamlar onu koyuyor yani sana. Burada hemen araya gireceğim ve sonra diğer uygulamalara geçeceğiz. Çok yeri geldi çünkü bence. Şimdi benim kanalımın uzun zamandır takipçileri olan ve benim nişim yani kamera arkasıyla ilgili olan videolarımı sevenler şimdi garipsiyordur. Habire bildirim gidiyor benden. Irmak Shorts koydu. İşte bu hafta 5 tane Shorts koydu diye bildirim gidiyor. Tıkladıklarında Irmak abla yine saçma sapan bir kombin videosu koymuş böyle efektli. Irmak abla işte TikTok efektleriyle gene bir video koymuş. Ne mana koyuyor bu kadın bunları diye düşünebilirler. Bunun 2 sebebi var. Birincisi eğitim amaçlı koyuyorum. TikTok içerik üreticiliği online eğitimim olduğu için efektlerin zaman zaman trend olduğunu bildiğim için TikTok'ta bu videoyu çekiyorum. TikTok'ta çok izlenmez zaten benim o videolarım. Shorts'a atıyorum çünkü Shorts para veriyor. O yüzden TikTok'un vermediği parayı ben buradan Shorts'tan alıyorum çocuklar. Yoksa bir anda aklımı bürüttüğüm için bir haller geldiği için değil yani. Tamamen bu yüzden ve aynı efekti denemek isteyen bana danışan kişiler ya da işte öğrencilerim o videonun açıklamasında efektin nasıl yapıldığını yazıyorum. Oradan okuyorlar ve hep onlar benim keşfete düşen shortslarım hep TikTok efekti shortsları. Bu arada yani TikTok'u da konuşmuş olduk bu Evet. bağlamda. Evet çok iyi oldu. Şimdi sana soru. Sen diyorsun ki Mastodon diyorsun. Ne bu Mastodon? Evet şimdi Blue Sky'dan gireceğim ilk önce. Çok farklı çünkü bir planlama düşünüyorum. Şimdi Blue Sky'a biz şey diyoruz. Açık kaynak, ondan sonra merkeziyetsiz bilmem ne. Böyle kendisine öyle diyor. Biz de öyle zannediyoruz. Fakat geçenlerde Blue Sky çöktü ve hiçbir yerden giriş sağlanamadı. Ya Çöktü mü? evet çöktü. Fark etmemişim. Hiçbir şekilde giriş sağlanamadı ve o dönemde de yurt dışında bu konuşulmaya başlandı. Denildi ki hani merkeziyetsizdi bu yani çökmez ki merkeziyetsiz bir platform diye konuşulmaya başladı. Ve gerçekten bu şekilde yani merkeziyetsiz bir platformun pek Niye çok... çökmesin ki? Aşırı yükleme olmuştur. Ya da saldırı mı Hayır. yapıldı? DDoS mi diyordunuz? Ne diyordunuz ona? Açık DDoS, kaynağı asla öyle DDoS. şeyler işlemez. Açık Hadi kaynak ya. hemen şimdi değiniyorum. Şimdi Blue Sky tek bir belli ki sunucuda tek bir taraf tarafından yani tek bir taraf tarafından yönetiliyor demek bu. Tek bir taraf tarafından yönetildiğini anlamanın bir yolu daha olduğunu biliyoruz ve bu da geçenlerde yine yurt dışındaki bir makalede çıktı. Onu da söylemiş olayım. Türkiye 75 tane ve hatta daha fazla hesabı engellemek için Blue Sky'a talep göndermiş. Ve Blue Sky'da Türkiye ne ara farkına var? Hep o Ekrem İmamoğlu'nun Blue Sky hesabı açıldı. Oradan buldu bunlar Blue Sky'ı ya. İnanamıyorum. ondan sonra da Blue Sky bu emirleri emir olarak kabul edip eksiksiz bir şekilde yerine getirmiş ve hepsini engellemiş hesapların. Fakat açık kaynak bir platformda bir hesabı engellemek diye bir şey de yok. Öyle bir şey yok. Yani kapıdan Onu biz kovarlar. neye gittik? Onu Onu biz hemen söyle. Mastodon'a neye geliyorum. gittik o zaman? Mastodon'a geliyorum. Tabii ki şimdi. Şimdi bunların hepsi ne demek oluyor onu söylüyorum. Şimdi açık bir kaynak bir platformda ve merkeziyetsiz bir platformda böyle bir şey olmaz ve Mastodon tam olarak açık kaynak ve merkeziyetsiz bir platform. Yani kendini açık kaynak ve merkeziyetsiz olarak tanıtan her platforma inanmamamız gerekiyor ve bu gereksinimlerin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu tam olarak bir açık kaynak platform demek. Hiçbir hesap gidip de engellenemez. Yani Mastodon Twitter'ın aynısı değil mi? evet, Twitter'ın açık kaynak alternatifi. Tamam. Tam bu kadar bu. Çünkü şöyle beni izleyenler Mastodon'un ne olduğunu bilmiyor olabilir. Blue Sky'dan girdik ya. Blue Sky'ı artık biliyorsunuzdur. Blue Yani Sky'ı bilin artık yani. evet. Twitter'ın merkeziyetsiz ve denetimi olmayan Jack Dorsey'nin yeni kurduğu şeydi ya Blue Sky. İşte öyle değilmiş diyor Onur. Asla. Ya hani yani inanılmaz şekilde dünyada kendilerini deşifre ettiler. Hatta mavi tik sistemini o kendi karşı çıktıkları sistemi de tekrar getirdiler şu anda var.
Peki soru sana. Blue Sky ne ara yani? Türkiye'den niye bu kadar tırstı? Dur ne oluyoruz yani? Yani Türkiye onlara şey göndermiş, yoksa hani kapatırız platformunuzu demiş. Hımm. Şöyle mi yani, geçen sene Instagram'ı 8 günlüğüne kapattıkları ve, Evet. 2011'de miydi, 2013'te, YouTube'u 1 yıllığına kapattıkları gibi Blue Sky'a tamamen erişimi engellemeden mi bahsediyorlar? Evet, tamamen. Ve hani bu noktada normalde açık kaynak bir platforma kimse söz geçiremez. Devletler dahi geçiremez. Ve yani şöyle bir durum var bu noktada. Tamamıyla kendi kendine yaşayan bir sistem ve en önemli noktası, ben şunu söylemek istiyorum. Şöyle bir durum var bir de. Yani açıkçası bu noktada bir platform zaten açık kaynaksa, dediği gibi merkeziyetsizse, insanların verilerini çalmıyorsa ve tamamıyla özgür bir yerse, o zaman zaten bir devletten, hani devletler söz geçiremez dedik ya. Hı hı. Zaten devletlerin sözünü alamazlar da. Yani hani devlet onlara söz göndermez. Hani devlet umursamazlar devleti yani. Hani sözleri ona ulaşmaz bile. Ve zaten devlet orayı engelleyemez de. Çünkü engellese kapıdan girersin. Bacıdan yeni bir link açılır, bacadan. Ve bacadan girerler cümleyi. Baştan girmesinden. Bacadan girerler. Yani bir şey yok. 50 bin tane ayrı link var. Mastodon.social, Mastodon.com, Mastodon. Bilmem ne, ya bitmez yani. Anladım. Bence bu noktada şeyi düşünmüş olabilirler. 19 Mart sonrası süreçte aniden 4-5 gün içinde, milyon yani milyonu bulmamıştır belki ama yani, 500-600 bin olduğunu biliyorum. 2 gün içinde 500-600 bin hesap Twitter'dan Blue Sky'a göç yaptı. Bunu Blue Sky'ın, hani, verilerine yansımaması mümkün değil. Ne oluyor yani? Düşünsene masa başında biri oturuyor, analist, tamam mı? Analist de oturuyor. Türkiye'de bir şeyler oluyor. Bir anda kullanıcılar bize geliyor. Bir anda böyle grafik tavan yapıyor, peak yapıyor falan. Hani bunu görmemiş olamazlar. Belki, bunu kaybetmek istememiş olabilirler mi bu, ivmeyi? Tabii ki. Açıkçası kar için, işte merkeziyetliyse tamamıyla kar için çalışır. Ve o zaman orayı kaybetmemek için adımlar atar. He. Fakat bu noktada da pek çok kendine açık bırakır. Yani dolayısıyla pek de hani şey, hayatta hani yuvarlak olmak ve köşeli olmak diye bir şey var ya, tamamıyla yuvarlak hareket eder ve hiçbir şeye benzemez. Bizim bu göçümüz ne zaman bitecek? Peki ben şimdi Blue Sky hesabımı terk edip, yani orada bırakıp sabit bir şekilde Mastodon açıp Mastodon'dan mı yazacağım? Böyle mi yapayım? Göç asla bitmez bu arada. Bu Ay. tamamıyla hani ileride, tabii ki bu çok büyük bir proje olduğu için Mastodon her zaman onun altyapısı kullanılacaktır. Her zaman da onun üstüne inşa edilerek devam edecektir. Bu ActivityPub isimli bir sisteme dahil. Tam bu noktada şunu söylemek istiyorum. Mastodon sadece bir Twitter değil. Mastodon aynı zamanda YouTube, Instagram ve her şey. Yani Pixel Feed diye bir uygulama var mesela. Farklı, bu da açık kaynak. Instagram'ın rakibi. Ve Pixel Feed'den Mastodon'dan da oraya ve PeerTube, YouTube'un ayrı bir rakibi. Odyssey değil. Odyssey farklı, blockchain, farklı teknolojiler, daha farklı. Ve PeerTube diye bir şey var. YouTube'un yine bir rakibi. Ben çok sevmiyorum onu. Ve bu noktada oradan da ona da erişebiliyorsun, oradan ona da. Hani tek bir yere kayıt oluyorsun, her yerdesin ve açık kaynak, özgürsün, senin alanın. Anlıyorum. Bu arada bu göçler eskiden çok böyle zamanla oluyordu ve, çok zaman alıyordu. Şey gibi, Facebook'tan Instagram'a göç ya da, işte, bazı, başka uygulamalarda da öyle göçler yaşandı. Ama şu anda, yani, her sene bir göç oluyor ama birazcık bizim siyasi durumumuzla da ilgili olduğunu düşünüyorum. Ama mesela bundan, işte, 2 sene önce, 2,5-3 sene önce ben Instagram'dan TikTok'a göç ettim. Çünkü Instagram aşırı sıkıcı, aşırı klişe ve, yani, hiç umurumda olmayan gönderiler gördüğüm bir platforma dönüştü. Ondan önce Facebook'tan Instagram'a geçmiştik ve hep şey konuşuluyordu. Benim yaşıtlarım arasında şu konuşuluyordu hep: bir sonraki uygulama ne olacak? Yani Instagram, gerçekten hepimize kabak tadı verdi. Bir sonraki Instagram benzeri uygulama ne olacak diye 4-5 sene geçti. O uygulama bir türlü olamadı. Fakat sonra, TikTok çok fazla yeni özellik geliştirip, ve bunu çok hızlı bir şekilde algoritmasını, bize sevdirdiğinde
Instagram 1,5 sene sonradan onları kendine dahil etmeye başladı. Tıpkı işte Snapchat'ten hikayeleri aldığı ya da işte Periskop benzeri canlı yayınları getirdiği gibi. Ama TikTok'un çok gerisinde kaldı. TikTok'ta böyle olunca hatta Instagram Türkiye'de de kapatılınca o döneme iki tane uygulama çıkardı. Bir tanesi Instagram ve Snapchat'e atıfta bulunan TikTok Now diye bir uygulama çıkardı. Ben onu hemen indirdim ve hiç sevmedim. Bir yıla atıfta bulundu. Yani bir yılın özelliklerini kendi içine almak için. Bir yılı senin yaşıtın kullananlar çok varmış. Ben bir süre Now kullandım ama ya sevmedim ya, hoşuma gitmedi. Ve Instagram'a rakip olarak fotoğraf paylaşım uygulaması olarak V diye bir şey getirdi. Ona da girdim böyle şey gibi, John Travolta'nın böyle ıslık çaldığı şey gibi, meme cut gibi böyle kaldım orada yani. 7-8 tane bir şey atıp sonra da çıktım. Orası da işlemedi. Tıpkı Instagram'ın Threads'inin işlemeyip kapatıldığı gibi. Bunlar da biraz atıl şeye düştü. Now bitti galiba TikTok'ta. Bu noktada çok önemli bir şey söylemem lazım. Söyle. Threads bitmedi. Threads sadece Türkiye'den erişim engeli getirildi Threads'e. Belli başlı veri yasaları ile ilgili problemler çıktığı için Türkiye'den erişim engellendi. Evet. Yurt dışında hala açık ve açık olmakla birlikte ActivityPub sistemini kullanıyor. Bu da ne demek oluyor? Mastodon ile de iletişim kurabiliyor. Yani ben şu anda Mastodon üzerinden Threads'deki kullanıcıları da takip edebiliyorum ve ettiklerim var. Keep Up hakkında ettiğim sayfalar var takip. Mastodon telefondan kullanabiliyor musun? Evet, her yerde Mastodon ve hani işte kapıyı kapattılar, bacadan giriyorsun. Bitmiyor. Anladım. Aslında VPN gibi ya. Yo, VPN benzeri. hayır, Anladım, çok değil. farklı. Onu anladım ama böyle biraz çatı uygulama gibi. Yani tekil değil de çatı uygulama gibi yani. Şunu söylemem lazım. Şimdi açıkçası evet, uygulamaya giriyorsun, oradan giriş yap kısmı var ya. Giriş yapta farklı pek çok sunucu seçebiliyorsun. Her sunucu birbiriyle iletişim kurabiliyor fakat hepsi farklı yerlerde. Ona rağmen iletişim kurabiliyor. Mesela ben Mastodon Social'dayım. Onu seçiyorum ama orada Türkiye'de engellendi diyelim. O zaman girerim yine Mastodon Play Store'dan da App Store'dan bir yerden de engellendi diyelim. APK olarak indiririm ve tekrardan farklı bir sunucudan bacadan girerim kapatılsa da girişime. Anladım. Peki BeReal hakkında ne diyorsun? Sen kullanıyor musun BeReal? BeReal isimli bir şey hiç duymadım açıkçası. Anlık fotoğraf paylaşma uygulaması. Şöyle, sonradan fotoğraf paylaşamıyorsun. Film rulosundan fotoğraf çekemiyorsun. Sadece o anda çektiğin fotoğrafı çift taraflı paylaşabiliyorsun. Yani bir benim gördüğüm POV, point of view, bir de beni çeken selfie kamerası. Bunu iç içe paylaşılıyor. Çok saçmaymış. Zaten evet, yürümedi. Ya Ya böyle biraz bu şeyin için bence anlık yaşamak ve böyle fake ve inanılmaz editli fotoğraflar yapmanın önüne geçmek, biraz daha samimiyet ve gerçekçiliği ön plana almak isteyen bir uygulama gibi hissettim. çok yanlış. Ne kadar palyançoluk varsa o kadar ekmek vardır çünkü. Hadi ya. Evet. Olabilir, doğru. Black Mirror'a gidebilir onlar. Peki Reddit ver bana şimdi. Gerçekten Reddit inanılmaz bir evren. Yani şimdi Reddit'i bilmeyenler için ben kısacası söyleyeyim. Reddit internetin sahibi gibi bir şey. Google'da herhangi bir sonuç aradığımız zaman mesela bir problem, mesela benim kameram hakkında veya mikrofonum hakkında bir problem yaşadım diyelim ve bunu hemen internete nasıl çözeceğim diye yazdım diyelim. En üstte Reddit forumunda bir konuşma çıkar ki hani orada çözüm vardır ve konuşma vardır. Her türlü Reddit'in sen sonucunu görürsün çünkü genel olarak çözümler de oradadır. Bu noktada da şuraya geliyoruz. Reddit internetin sahibi gibi ve o da farkında bunun. Dolayısıyla da Google'dan indekslenmek için, yani gözükmek için para istemeye başladı. Artık Reddit Google'dan para alıyor ve o şekilde indeksleniyor. Tamamıyla böyle bir sistem, adamlar tamamen işi artık paraya döktü ve insanlar için çok yararlı, topluluk tabanlı bir uygulama. Yani benim bir kitlem olmayabilir YouTube'da fakat orada bir topluluğa gidip toplulukta bir yazı yayınlayabilirim ve orada hazır bir kitle var. Onlar benim şeyimin altına gelir ve yorum yaparlar. Herhangi bir sorunum olur orada yazarım, zaten önceden o yapılmıştır. Oraya giderim ederim. Reddit bu şekilde. Orada da mı içerik üretimi var? Tabii ki. Ya orada Yani o forum sahipleri mi içerik üreticisi? aha,
İşte bu gerçekten çok güzel bir soru. Hemen söylüyorum. Şimdi toplulukları kuranlar da kullanıcılar, topluluklara içerik üretenler de kullanıcılar. Tamamıyla kullanıcı tabanlı bir platform. Yani anonim gibi düşün. Anonim gibi, genelde herkes anonim gibi. Ya tabii profili vardı, hani genelde öyle olur çünkü çok insan var. Üretenler de rastgele insanlar üretiyor, öne düşüyor, topluluğu rastgele bir insan kuruyor. Hatta yakın zamanda Reddit'i bu kararlarından ötürü protesto etmek için, şimdi kullanıcılar kuruyor dedik ya Hı toplulukları. hı. Toplulukları kapattı kullanıcılar, gizliye aldı. Reddit bu kararından geri döneceksin. Yoksa biz toplulukları kapatırız, Reddit'i bitiririz. Hani tamamıyla fiş bizde, fişi çekeriz dediler. Bizim istediğimiz olacak dediler. Halk ayaklandı. Ondan sonra Reddit de tabii onları ayağı altına aldıktan sonra yola devam etti. Çünkü öyle oluyor. Otorite her türlü olduktan sonra. Ve bunu Şu an önümde Reddit açık bu arada. Şöyle göstereyim. Yani böyle görünüyor Reddit. evet, bu noktada ben şunu söylemek istiyorum. Yine de Reddit de kapalı kaynak ve bizi her türlü ayaklar altına alabiliyor. Dolayısıyla onun alternatifi olan Lemmy. Lemmy isimli platforma yönelmek en doğrusudur, bu şekilde diyeceklerim. Lemmy'ye geliriz. Şimdi benim Reddit hesabım var ve çok sevdiğim bir iki tane arkadaşım çok aktif olarak, atıyorum Twitter'a girer gibi, Twitter diyorum hala ya, X'e girer gibi Reddit'e giriyor. Ben şimdi Reddit'te hesap açtım. Takip etmek istediğim konuların şeylerine giriş yaptım. Bazı forumlarına girdim falan. Fakat nedense bana çok zor geliyor bu tasarımı anlayabilmek. Yani ben odalara girip çıkamıyorum. Ya join dedikten sonra ne oluyor? Sürekli bana bildirim geliyor, bir şeyler. Giriyorum, anlamıyorum. Niye ben anlayamıyorum bunu ya? Şimdi Çok e, mu vakit geçirmeliyim içeride? öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Herhangi bir şeyi algılamak için onun tasarım dilini ilk önce çözmek lazım. Siz şu anda ilk defa böyle bir tasarım diliyle karşılaştınız. Bunu biraz daha kurcalayıp çözmeniz gerekiyor. Ve bildirim konusunda da benim telefonumda hiçbir uygulamanın bildirimi açık değildir. Tüm Hı hı. bildirimlerim kapalı. Ben böyle tercih ediyorum. Yoksa her yerden gelir, evet. Anladım. Pekâlâ, pekâlâ. Lemmy'ye değinmek istiyor musun? Siz şu anda sizin de dediğiniz şeyleri de değinmek istiyorum. Lemmy'yi çok kısa geçelim dolayısıyla. Şimdi Tamam, çok kısa geç. aynen Reddit'i anlattık ya şimdi. Lemmy onun aynısı. Ya, tamamıyla aynısı. Yine ActivityPub'da, Mastodon'dan da oraya bakabiliyorsun. Oraya kaydolup oradan da Mastodon'a. Ve hani topluluk uygulamasının, Reddit'in aynısının e, tamam şekilde aynı hatta, ama şunu da söylemek lazım. Şunu da söylemek lazım. Hani tamamen aynı dedik ya. Bir noktada ayrıştığı noktalar da var. Açık Hı hı. kaynak dışında söylüyorum. Hani otorite gibi bir şey yok. Tamamıyla özgürsün. Ama onun dışında bir şey daha var. O da şu: pek çok kullanıcı katkıda bulunabiliyor. Daha da ileriye geliştirebiliyorsun. Hani Odyssey'e ufak değinmiştik ya. Hı hı. Odyssey'de izleyenler de para kazanıyor, üretenler dışında. Hı hı. Lemmy'de de şimdi o da açık kaynak ya, farklı farklı daha ileri teknolojileri var Reddit'ten. Açık kaynak her platform böyle. Bu kadar. Anladım, harika. O zaman şimdi bendeki notlara hemen birazcık bakıyorum. Şimdi mesela Snapchat diye bir uygulama var. Snapchat'te zaman içinde dönüşen ve değişen ve el değiştiren uygulamalardan bence. Tıpkı Facebook gibi. Snapchat, ben gençken, yani herhalde 29-28 yaşlarındayken filan çok kullanırdık. Sürekli Snapchat filtreleri, öyle videolar çekerdik, Instagram'a koyardık. Yani sırf o komik video, şu an aslında TikTok'ta yaptığımız şeylerin bir bölümünü Snapchat'ti o filtreleri falan buna. Sürekli Snapchat'te paylaşıp onun bir keşfedilme özelliği de vardı Snapchat'in de aynı şekilde. Gittiğin mekanda taglenme özelliği falan da vardı. Sonradan yıllar içinde, 2-3 sene içinde terk ettik ve ben Snapchat'e herhalde 5-6 senedir Snapchat lafı duymuyordum. Ta ki 2 sene öncesine kadar gençlerin inanılmaz şekilde Snapchat'e tekrardan sahip çıktığı ve sevdiğini gördüm. Hatta böyle WhatsApp'tan birbirine fotoğraf yollar gibi sürekli anlık olarak public olmayan, birbirine özel mesaj şeklinde sürekli Snapchat fotoğrafı falan yolluyorlar ve ben hani Snapchat telefonumdan bile silmişim ama gençler sahip çıkmış mesela. Aslında Snapchat yaşlı bir uygulama. Baktığında yani Instagram'dan bile yaşlı neredeyse sanırım. Ve şu anda yeniden popüler oldu. Mesela bunu Facebook yapamayacak Türkiye'de. Ya da Instagram yapamıyor. Yani çok çabalıyor, yapamıyor. Snapchat ne yaptı da böyle oldu hiç bilmiyorum yani. Şimdi bunun için en önemli etken şudur: pazarlama. Ya doğru kişilere, hedef kitleye doğru pazarlamayı yaptığın zaman her türlü onlar o uygulamayı beğenmeseler bile kullanmak zorunda kalırlar. Çünkü
orada bir şey oluşur, yani etki oluşur ve o etkinin altında mutlaka kalan insanlar olur. Onlar da daha fazla kitlelere yayılmasını sağlar. Dolayısıyla da bu noktada Snapchat bunu çok başarılı yaptı. Özellikle Amerika'da gençler falan böyle hepsi kullanıyor mesela, diyor senin Snapchat'in var mı falan diye birbirlerine soruyorlarmış falan. Bunu duydum. Burada da öyle işte. Ben burada çok Burada gördüm. görmedim. Ben gördüm, o yüzden şaşırdım yani. Demek ki sen çok tercih etmiyorsun. Ben kullanmıyorum. Mesela bak, bunlardan bir tanesi de Pinterest. Eskiden Instagram yokken Pinterest vardı ve ben işte iş yaptığım için, görsel iş yaptığım için, sürekli tasarım süreçlerinde içinde olduğum için ve yaratıcı bir gözle her şeye bakmak zorunda olduğum için Pinterest benim canımdı böyle yani. Çok severdim Pinterest'i. Yani Pinterest'i herhalde en son 2015'te falan ya da 2016'da Pinterest'e girip bir daha da girmemişimdir yani. Senelerce kullanmamışımdır. Aslında çok eski bir uygulama Pinterest. TikTok'a bir bakıyorum. 2 senedir kızlar sürekli Pinterest'te. Pinterest'ten kombin fikirleri alıyorlar. Yani benim Pinterest'te kombin beğenip, gelinlik beğenip, işte yüzükler beğenip, takı beğenip ya da işte iç mimari fikirleri beğenip durduğum sene yani 2012, 2011, 2013 falan ve şu anda bundan 12 sene sonra Pinterest ne oldu da şahlandı bir anda? Hiç Pinterest lafı yoktu ortada, herkes Instagram'daydı. Şu anda bütün akım olan TikTok videolarında işte görüyorsun. Pinterest'teki o kombin, Pinterest'teki o kızsındır filan. İşte pazarlama tam olarak bu. Bu şekilde yapıyorlar. Hani ağızdan ağza bu şekilde yayılıyor. Belki Pinterest TikTok'a işbirliği yapmıştır ve viral yani gizli işbirliğidir bunlar, entegrasyon yapmıştır. Çok haklısın. Hep ben Pinterest'i TikTok'ta görüyorum. Instagram'da görmüyorum. Demek ki TikTok'taki içerik üreticilerine sızdılar. Evet, ve tamamıyla sistem böyle çalışıyor açıkçası. Dolayısıyla tamamen böyle gerçekleşir. Evet, şimdi sizi çok fazla sıkmamak için 2 part halinde yayınlamaya karar verdik bunu. Onur'la birlikte yine farklı uygulamaları konuştuğumuz, nesil farkı penceresinden bu uygulamalara baktığımız ve seneler içinde uygulamaların nasıl el değiştirdiği ve tavır değiştirdiğiyle ilgili bu uygulamalar bölümümüze devam ettiğimiz bir de part 2 gelecek. Uzun süre olmayacak, merak etmeyin. Hemen peş peşe yüklenecek. Onun için ama bizi takip etmeniz gerekiyor. Katıl üyesi olursanız ikimiz de çok seviniriz. Bana DM atmıyorsunuz. Yazacağınız her şeyi bu videonun yorumlarına ya da benim kanalımda en az izlenmiş videonun yorumlarına yazıyorsunuz. Söz veriyorum, hepsini burada cevaplıyorum. DM'lere yetişemiyorum. Onurcuğum, kapanış için senden de bir veda alayım. O zaman şimdi ilk önce video tamamlanmadan önce hemen bir kanala abone olmayı, bildirimleri tümü olarak etkinleştirmeyi ve beğenmeyi unutmayınız. Ve ayrıyetten maddi durumunuz iyiyse para ile de destekleyebilirsiniz. Teşekkür butonuna tıklayabilirsiniz. Katıl üyesi olabilirsiniz. Bunları unutmayın. Lütfen kanalın ana sayfasında kontrol edin yeni içerikler gelmiş mi diye. Bildirimi gelmeyebilir çünkü. Ve sıradaki bölümlerde tekrar sizlerle buluşmak üzere diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Part 2'ye.